Birçok kadının sorduğu sorulardan biriyle başlayalım. En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamileliğin ve adet öncesi dönemin semptomları birbirlerine çok benzer. Bu yüzden bazı kadınlar yumurtlama sonrası ilk birkaç günde bedenlerinde hamilelik belirtileri hissedebilirler ve gözlemleyebilirler. Ancak bu belirtilerin sebebinin hamilelik olup olmadığını söylemek zordur. Bazı kadınlar için erken hamilelik belirtileri gebeliğin ilk birkaç haftasında başlar. Yani döllenmeden 5-10 gün sonra ilk belirtiler başlayabilir. Ama bu sırada muhtemelen regl tarihin gelmesine daha vakit olduğu için öncesinde hissettiğin belirtileri çok fazla anlamlandıramayabilirsin. Adet dönemin geçtikten sonra hamileliğin belirtileri ilk hafta anlamlanmaya başlar. Hamilelik belirtileri nelerdir? Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. En net ve %100 hamilelik belirtileri içinde olan konuyu en başta değerlendirelim. Hepimizin bildiği gibi adet gecikmesi bir kadının hamilelikten şüphelenmeye başlamasının ilk nedenidir. Özellikle normalde regl dönemleri düzenli olan bir kadın adet kanamasının beklenen tarihte başlamadığını fark ettiğinde bunun bir erken gebelik testi almak için en kuvvetli gerekçe olduğunu düşünür. Senin de adet dönemin geciktiyse hamile kalma ihtimalini düşünmelisin. Adet belirtisiyle hamilelik belirtisi arasındaki farkların neler olduğu, bu iki durumun birbirinden nasıl ayırt edilebileceği birçok kadın gibi senin de kafanı karıştırıyor olabilir. Kabul edelim, hamilelikte adet belirtileri gibi durumlar yaşanıyor ve bunun ayrımını yapmak çok kolay değil. Son günlerde yoğun bir vajinal akıntı mı yaşıyorsun? Haberin olsun, hamilelik belirtileri akıntı şeklinde de olabiliyor. Bunun sebebi ise vücutta yoğun şekilde salgılanan östrojen hormonunun yumurtalıkları daha hızlı çalıştırması. Burada önemli olan akıntının rengi ve kokusu. Bu özellikler değişince kafanda soru işaretleri oluyor biliyoruz. Sorularından yola çıkarak seni aydınlatalım. Beyaz akıntı hamilelik belirtisi mi? Evet. Ayrıca akıntın şeffaf ve kokusuz ise sorun yok. Sarı akıntı hamilelik belirtisi mi? Olabilir. Ancak renginin sarı ya da yeşile yakın olması, koyulaşması iyiye işaret değil. Bu renge kötü bir koku da eşlik ediyorsa enfeksiyon söz konusu olabilir. Kahverengi akıntı hamilelik belirtisi mi? Kahverengi ya da pembeye çalan akıntıyı normal ve belirti olarak kabul edebiliriz. Çünkü bu yerleşme kanaması olabilir. Hamile kaldığında hormon seviyelerindeki değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişiklikler sebebiyle göğüslerde acı ve şişkinlik oluşur. Hani regl dönemi başlamadan önce göğüslerde ağrı gibi bir hassasiyet oluyor ya, bu ağrı da adet öncesini andırır. Ancak ondan daha şiddetlidir. Ağrıyan, sızlayan, dolgun, şişkin, hassas, hatta dokununca acıyan göğüsler. Birçok kadın için spermle yumurtanın buluşmasından itibaren hissedilen en erken gebelik belirtileri arasındadır. Hemen gebelikte memelerde hassasiyet ne zaman başlar sorusuna cevap verelim. Bu hassasiyet döllenmeden hemen birkaç gün sonra başlayabilir. Göğüslerdeki değişiklikler şişkinlik ve hassaslaşma ile sınırlı değil. Bu yüzden hamile olduğumu nasıl anlarım diye düşündüğünde göğüslerini inceleyerek işe başlaman mantıklıdır. Çünkü göğüslerinde sadece ağrı hissetmekle kalmaz, göğüs uçlarının etrafında alanın genişlediğini ve koyulaştığını da fark edebilirsin. Meme başlarını çevreleyen dairesel bölgelerin döllenmeyi izleyen birkaç hafta içinde genişlemesi normaldir. Cildinde oluşan bu ve bunun gibi renk değişimlerinin sorumlusu şimdiden coşan hormonların. Aynı zamanda meme başlarının etrafında sivilce gibi görünen ama sivilce olmayan minik kabarcıklar da büyüyebilirler. Daha önce pek dikkat çekmeyen bu kabarcıklar hamileliğin sırasında artar ve belirginleşirler. Sanki soğuktan tüylerin diken diken olmuş gibi görünür. Ama aslında bu kabarcıkların işlevi meme başlarını ve çevresini rahatlatmak için yağ üretmektir. Vücudunun değişen hormon dengesine ve hamileliğe alışması birkaç hafta kadar sürebilir. Sonrasında muhtemelen kendini daha rahat hissedersin. Bu arada göğüslerinde ortaya çıkan bu değişimler erken gebelik belirtilerindendir. Ama tek nedeninin hamilelik olduğunu söyleyemeyiz. Hamilelikle ilgisi olmayan hormonal değişiklikler, doğum kontrol hapı kullanmaya başlaman ya da kullandıklarını değiştirmen bu değişime sebep olabilir. Aklında bulunsun.
Son günlerde en çok vakit geçirdiğin yer klozet ise geceleri normalde alışık olmadığın bir şekilde uyanıp tuvalete gidiyorsan aklına sık idrara çıkma hamilelik belirtisi olabilir mi sorusu gelebilir. Sonra cevabım evet olacak. Hamileliğin oldukça erken belirtileri arasında sayabileceğimiz bir diğer işaret genellikle döllenmeden 1 ila 3 hafta sonra ortaya çıkan sık sık idrara çıkma ihtiyacıdır. Nedeni ise kan akışını hızlandıran hormonların böbreklere de etki etmesidir. Bazı kadınlar embriyo rahme yerleşirken hafif bir vajinal kanama yaşarlar. Buna yerleşme kanaması denir. Dolayısıyla hamileliğin ilk hafta belirtileri arasında sayılabilir. Yerleşme kanaması genellikle döllenmeden 5-10 gün sonra, muhtemelen de adet olmayı beklediğin tarihten daha erken görülür ve döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yerleşmesi sonucunda oluşur. Bu durum genellikle adet dönemine denk düştüğü için adet kanamasıyla karıştırılabilir. Ancak bu hamilelik belirtisi kanama adet kanaması gibi kırmızı değil, açık ila orta koyulukta değişen bir pembedir. Hamileliğin ilk belirtilerinden biri de koku alma hassasiyetidir. Önceden rahatsız olmadığın bir koku midenin bulanmasına sebep olabilir. Bu yüzden hamile olduğunu nasıl anlarsın sorusunun cevabı için şunlara cevap vermeni istiyorum. Koku alma duyun keskinleşti mi? Çevrendeki kokulara karşı her zamankinden daha duyarlı bir hale geldin mi? Kimsenin hissetmediği kokuların sende abartılı tepkilere yol açtığı zamanlar oluyor mu? Cevapların arasında evet varsa bir dur, düşün deriz. Gebeliğin ilk belirtilerini yaşıyor olabilirsin. Parmaklarını oynatmaya bile halin yok mu? Kendini bıraksan yerlerde sürünecek kadar bitkin mi hissediyorsun? Daha önce hiç uyumadığın kadar uyuyor musun? Yukarıdaki sorular bugünlerde yaşadıklarını tarif ediyorsa halsizlik hamilelik belirtisi mi sorusuna evet cevabı verebilirim. Vücudun bebek yapmak için kolları sıvamış olabilir. Tüm hamile kadınların yaşadığı bu gebelik belirtileri bedeninin hamileliğe uyum sağlamak için yaşadığı değişimler sebebiyle ortaya çıkar. Ancak hamileliğin 3 ila 6 ay arasındaki yani ikinci trimester döneminde etkisini azaltır. Hamileliğinin son dönemlerinde ise bu yorgunluk hali yeniden ortaya çıkabilir. Onu da o zaman düşünürsün. Çoğu kadın mide bulantısı ve kusmayı hamileliğin ilk belirtileri olarak yaşar. Bulantı ve kusma döllenmeden sonra oldukça erken bir dönemde ortaya çıkabiliyorken bazı kadınlarda döllenmeyi takip eden günlerde, bazı kadınlarda ise bu 6. hafta civarı yaşanmaya başlar. Hormon seviyesindeki değişiklikler sebebiyle ortaya çıkabilen bu durum sabah bulantıları olarak biliniyor olsa da günün herhangi bir saatinde yaşanabilir. Şişkinlik hissi en erken hamilelik belirtilerinden biri olabilir. Çünkü döllenmenin ilk anlarından itibaren başlayabilir. Bunun şimdiden değişen hormonlarınla ilgisi olduğunu düşünebilirsin. Yani karında şişlik hamilelik belirtisi mi sorusuna cevabım evet. Ama bu şişkinlik hissini adet öncesi şişkinlik ve ödemden ayırt etmek zordur. O yüzden heveslenmeden önce biraz beklemeni tavsiye ederim. Eğer normal şartlar altında düzenli vücut sıcaklığını biliyorsan normalden 1 derece yükselmesini bir belirti olarak kabul edebilirsin. Bu durumda vücut sıcaklığını düzenli bir şekilde takip edersen hamile kaldığın zamandan itibaren vücut sıcaklığının 1 derece yüksek olduğunu ve hamilelik boyunca yüksek kaldığını görebilirsin. Hamileliğin ilk belirtilerini öğrendin. Hamilelik sürecinde karşılaşabileceğin gebelik zehirlenmesi yani preeklemsi nedir diye merak ediyorsan sadece hamilelik dönemi içinde ve doğumdan kısa bir süre sonrasına kadar yaşayabileceğin bir sorun bu. Gebelikte preeklemsi. Belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemlerini kapsayan bu videomuzda gebelik zehirlenmesi hakkında bilmek istediğin her şeyi bir araya getirdik. Hadi şimdi videoya geçelim. Aklında soru işareti kalmasın. Veya hamilelikte ne kadar kilo almalıyım diye soruyorsan videonun sonundaki kartlardan ilgili videolara gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Daha detaylı sorularınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.